Listemizin 15. sırasında Ölümle Yaşam Arasında filmi var. Bir profesör ölüm cezasına karşı kampanya yürütürken kendisini bir cinayet davasının içinde buluyor. İdam cezasını savunanlara karşı büyük bir savaşı sürdürürken birdenbire işin rengi değişiyor. Suçlu mu yoksa kurban mı sorusu filmi izlerken aklınızdan bir an olsun çıkmıyor. Finalde ise öyle bir ters köşe geliyor ki filmi bitirdikten sonra uzun süre düşünmeden edemiyorsunuz. 14. sırada Capex var. Bir akıl hastanesinde kendisinin başka bir gezegenden geldiğini söyleyen bir adam. Ben Capex gezegenindenim diyor. Herkes şüpheyle bakıyor. Doktorlar onun peşine düşüyor. Ama işler ilerledikçe acaba gerçekten başka bir gezegenden mi geldi diye siz de tereddüt etmeye başlıyorsunuz. Cevabı mı? Son sahneye kadar bunu asla öğrenemeyeceksiniz. 13. sırada Stay filmi var. Bir psikiyatrist intihar etmeye kararlı genç bir adamla ilgileniyor. Ama ilerleyen dakikalarda film sizi rüya ile gerçek, yaşamla ölüm arasında gidip gelen bir dünyanın içine çekiyor. Her sahnede aklınız karışıyor ve finale gelindiğinde işte orada taşlar yerine oturuyor ve şok edici bir cevap alıyorsunuz. 12. sırada Fermat'ın odası var. Bir grup matematikçi gizemli bir davete çağrılıyor. Ama odanın duvarları birdenbire kapanmaya başlıyor. Odadan çıkmak için bulmacaları çözmeleri gerekiyor. Fakat bu sadece bir matematik oyunu değil. Finalde kimin kime oyun kurduğu ortaya çıktığında nefesinizin kesileceğine eminim. 11. sırada İskelet Anahtar filmi var. Bir hemşire yaşlı bir çiftin evinde bakıcılık yapmaya başlıyor. Ama evin içinde tuhaf büyüler, kapalı kapılar ve açıklanamayan olaylar var. Ne kadar inanç, o kadar gerçeklik kuralı bu filmde karşınıza çıkıyor. Film son 10 dakikada öyle bir ters köşe yapıyor ki izleyen herkes şok olmaktan kendisini alıkoyamıyor. 10. sırada Gözlerindeki Sır filmi var. Bir emekli dedektif yıllar önce çözülemeyen bir cinayeti araştırmaya başlıyor. Film yavaş yavaş ilerlerken siz bir aşk hikayesi mi izliyorsunuz yoksa bir suç hikayesi mi emin olamıyorsunuz. Ama finalde gelen o sahne adeta beyninize kazınıyor. 9. sırada Unutulanlar yani Forgotten filmi var. Bir genç kaçırıldıktan sonra hiçbir şey hatırlamıyor. Ama eve döndüğünde bir şeyler tuhaf gelmeye başlıyor. Ailesi, abisi, hiçbir şey normal değil. Her saniye yeni bir şüpheyle izliyorsunuz. Ve sonunda öyle bir gerçek çıkıyor ki ortaya izlerken donup kalıyorsunuz. 8. sırada Gizli Oda filmi var. Bir adamın sevgilisi gizemli bir şekilde ortadan kayboluyor. Acaba onu terk mi etti yoksa başına kötü bir şey mi geldi soruları neredeyse filmin tamamında seyircinin zihninde yankılanıyor. Film boyunca gerçeğe çok yaklaşıyorsunuz ama asla tahmin edemiyorsunuz. Çünkü finalde düşündüğünüz her şey tersine dönüyor. 7. sırada Tetikçiler filmi var. Gelecekte suçlular zamanda geriye gönderiliyor ve kiralık katiller tarafından öldürülüyor. Ama bir gün kiralık katil kendisinin gelecekteki halini öldürmek zorunda kalıyor. Kendi kaderiyle yüzleşmek mi yoksa onu değiştirmek mi? Zaman döngüsü seni öyle bir noktaya getiriyor ki son karar sahnesi izleyeni darmadağın ediyor. 6. sırada Ceset filmi var. Bir morgdan bir kadının cesedi kayboluyor. Ama nasıl olur? Ölü bir beden nereye gidebilir ki? Polis olayı araştırdıkça gizem derinleşiyor. Final sahnesi öyle güçlü ki film bittiğinde yok artık diyeceksiniz. 5. sırada Hizmetçi filmi var. Bu film için Kore sinemasının başyapıtlarından diyebilirim. Bir kadın zengin bir mirasçının yanına hizmetçi olarak gidiyor. Ama herkesin birbirinden gizlediği planları var. 3 bölümden oluşan film her bölümde olayları farklı bir açıdan gösteriyor. Ve en sonunda bütün oyun ortaya çıkıyor. 4. sırada Uğursuz filmi var. Küçük bir köyde gizemli ölümler yaşanıyor. Bir dedektif bu olayların peşine düşüyor. Ama işler ilerledikçe köyde şeytani bir gücün varlığına şahit oluyorsunuz. Finaliyle hem şok oluyorsunuz hem de neydi şimdi bu diye düşünmeye başlıyorsunuz. 3. sırada Ölüm Uykusu filmi var. Barcelona'daki bir apartmanda kapıcı olarak çalışan Cesar'ın hayatını izliyorsunuz. Ama Cesar'ın büyük bir sırrı var. O insanların mutlu olmasından nefret ediyor ve binadaki genç bir kadının hayatına sinsice sızmaya başlıyor. Film boyunca daha kötü ne olabilir ki diyorsunuz ama her sahnede olaylar biraz daha karanlık bir hal alıyor. Finali ise öyle bir noktaya varıyor ki izleyen herkesin içini buz gibi yapıyor. 2. sırada Çılgınlığın Eşiğinde filmi var. Bir yazarın kitaplarını okuyan herkes delirmeye başlıyor. Bir sigorta müfettişi kaybolan yazarı bulmak için yola çıkıyor. Ama buldukları şey gerçeğin ta kendisi mi yoksa hayal mi? Finalinde izleyici olarak kendi akıl sağlığınızdan bile şüphe etmeye başlıyorsunuz. Listemizin 1. sırasında Görünmeyen Misafir filmi var. İşte geldik zirveye. Bir iş adamı sevgilisinin ölümünden suçlanıyor. Ama işin içinde o kadar çok sır var ki her sahnede yeni bir ihtimal doğuyor. Final sahnesinde öyle bir ters köşe var ki ben daha önce böyle kandırılmadım diyeceksiniz. İşte bu yüzden Görünmeyen Misafir bu ters köşe filmler listesinde benim için ilk sırayı hak ediyor. İşte seni ters köşe etkisiyle şok edecek 15 tane az bilinen film. Peki sen bu filmlerden hangilerini izledin? Yorumlarda yazmayı unutma. Belki yeni listede senin önerdiğin filmler de olur. Videoyu beğenmeyi ve daha fazla film önerisi için kanala abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak.